Kardeşlerim selamlar. Yeni bir video daha hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomuzda ne yapacağız abi? Bu videomuzda yeni sezon sisteminin savaşları, işte piramit savaşları olsun, üst savaşları olsun, geçit savaşları olsun en önemlisi veya savunması olsun. Bunların en doğru taktiği, en doğru stratejilerini bu videoda sizlere anlatacağım. Bu videoyu geç çektim farkındayım. Bazı sunucularda sezon bitti. Bazılarına daha başlamadı. Tabii onlar için süper ama sezon bitmiş olanlar için abi kusura bakmayın. Bütün taktikleri en ince ayrıntısına kadar öğrenmeye çalıştım. Bundan dolayı hani bu taktikleri bir sonraki sezon kullanırsınız. Dediğim gibi kusura bakmayın, üzgünüm. Ama abi taktikler %100 işe yarıyor. Bu sezon sisteminde dostlar biliyorsunuz eşleştirme sistemi falan düzeldiği için abi stratejiler, taktikler gerçekten aşırı derecede ön plana çıktı. Yani altın niteliğinde taktikler vereceğim ve ayrıca bu videoya 80 beğeni gelirse dostlar ne yapıyorum abi? Müze. Buradaki doğru ilerlemenin olayı ne? Kadem kutsal emanet. Burada mesela sezonluk birlik saldırısı veriyor. İşte buraya mesela neden 4 tane okçu koydum, bir tane savaşçı koydum. Sonrasında şurada, şurada. Kalıntı görevinden nasıl doğru ilerleyebiliriz? Bunların ayrıntıları işte neler yapmamız gerekiyor? Bunların hepsini tek videoda paylaşacağım dostlar. Sadece 80 beğeni gelmesi yeterli, haberiniz olsun diyorum ve videoya geçiyorum şimdi. Şimdi dostlar ilk başta kesinlikle şuna hak veriyorum. Sezon sistemi gerçekten hani diğer sezonlardan çok aşırı derecede farklı olduğu için hani ilk başta gözünüze karışık gelmiş olabilir. Ama mantığını anlayınca ve doğru İlerleyince gerçekten çok basit, tamam mı? Mesela buradaki taktikleri eğer, hani, hiç başlamadıysanız sezona ve bununla taktiklerle başlarsanız aşırı derecede öne geçeceksiniz. Bunun garantisini verebilirim çünkü, hani, hiç taktik bilmeyen birine göre aşırı derecede önemli dostlar bunlar. Başlangıçta 2 tane kapıda, 2 tane geçitte savaş dönüyor, tamam mı? Burası neresi abi? Birincisi bu geçit, 4. seviye geçit şurası. İkincisi buradaki 4. seviye geçit. Sadece başlangıçta bu 2 geçitte savaş dönüyor. Biz kendimizi bu geçitte varsayalım. Diğer geçitteyseniz ona göre aynı şeyleri yaparsınız zaten. Çünkü biz buradayız ya. Buraya daha kolay olduğu için buradan başlayalım. Şimdi bu geçitte dostlar savaş ilan hakkı var, tamam mı? İşte bütün ittifaklar buraya savaş ilan edebiliyor. Burası zaten basit kısım. Sadece tek gerekli olan şart ne abi? Bir tane karenin şu şekilde bağlı olması yeterli savaş ilan etmek için. Bunu yapmanız yeterli. Şimdi savaş ilan etti. Mesela genelde burada ikişer ikişer 4 tane ittifak oluyor. 2 burada oluyor, 2 burada oluyor. Peki bu geçiti nasıl alabiliyoruz? Şimdi diyelim ki burada 4 tane ittifak var, tamam mı? Burada abi geçiti almak için şurada 24.750 bin can yazıyor ya. Bu can sıfıra indiğinde buradaki 4 ittifak arasından maksimum hasarı hangi ittifak vurduysa geçit onunla kalıyor. Geçit onunla kalıyor ve 1,5 saatlik koruma değerine giriyor. Bakın burası çok önemli. Bu 1,5 saatlik koruma değerinde eğer geçiti alan taraftaysanız çok rahatsınız. Geçiti alamayan taraftaysanız siz 1,5 saat geçite saldıramıyorsunuz abi. Felaket sıkıntılı bir durum. Yani şunu söyleyebiliriz. Geçiti alan taraf bir tık daha avantajlı. Ama taktikleri kullanırsa o 1,5 saatlik süreçte gidip şurada APC savaşı yaparsa geçmiş olsun abi. Orada patlarsınız, tamam mı? Şimdi burada 2 tane ihtimalimiz var. 2 tane senaryomuz var. Birinci senaryomuz ne? Geçiti kazandığınız senaryo. İkinci senaryomuz ne? Geçiti kaybettiğimiz senaryo. Şimdi ilk senaryodan bir ilerleyelim. İlk senaryodaki taktiklerimizi söyleyelim size. Şimdi diyelim ki geçiti kazandık. Abi burada yapmanız gereken şey. Birincisi, ittifakta minimum 2 kişiyi görevlendiriyorsunuz. Bu sayı sizin, taktiği anlattıktan sonra, hani, sizin işleyişinize göre daha da artabilir ama minimum 2 olması gerekiyor. 2 tane oyuncuyu görevlendirdiniz. Ozan diyelim bir oyuncu, diğeri de Osman diyelim, tamam mı? Şimdi Ozan'a diyorsun ki, "Ozan kardeşim sen buradan başlıyorsun, şu kareden başlıyorsun. Abi şu üsse kadar, tamam mı? Buraya kadar tek sıra halinde yol çekeceksin." Ozan'a da diyorsun ki ilk buna mı Osman mı dedik buna? Diğer arkadaşa da diyoruz ki sen de hemen sağından ya da solundan başlıyorsun abi. Aynı şekilde yan yana bak. Yan yana buraya kadar yol çekiyorsun. Bak burada önemli olan şey yan yana olması dostlar. Mesela birisi burada olup diğerisi buradan yol çekmeye başlarsa hiçbir işe yaramaz. Ya buradan buraya olacak ya buradan buraya olacak yan yana olacak yani, tamam mı?
Şimdi buradan yan yana yol çektik. Bu yan yana yol çekmemizdeki amaç ne? Şimdi mesela buraya çektik. Mesela buradan iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Mesela buralara kadar geldik ya. Mesela Osman burada, Ozan burada. Osman buraya aldı, Ozan buraya aldı. Osman buraya aldı, Ozan buraya aldı. Abi ne yapıyoruz? İttifakta geriye kalan oyuncular var ya hani güçlü oyuncular. Ne yapıyor abi? Direkt portallara, Ozan, Osman'ın karelerine sürekli ikişerli ikişerli gidiyor ya, sürekli portal yerleştiriyor dostlar. Sürekli portal yerleştiriyor. Bu arada ittifaktaki diğer oyuncular da Ozan'la Osman'ı koruyacak, anladınız mı? Onun yol yapmasına rahat olanak verecek. Ona mesela saldıranlara, kalelerine falan saldıracak. Hani şuraya ulaşana kadar diğer oyuncular işte kalelere saldıracak, arabalarına saldıracak. Çünkü rahat bir şekilde yol yapılması gerekiyor. Hızlı bir şekilde yol yapılması gerekiyor. Diyelim ki buraya kadar ulaştınız. İyi senaryo. Buraya kadar ulaştınız abi. İkişerli ikişerli de yolları yaptı abi adamlar. Siz direkt mesela burada ne yapıyorsunuz? Buradaki olay kaleleri, APC savaşlarını, cartı curt her şeyi bırakıyorsunuz abi. Tek yapmanız gereken her tarafa portal yerleştiriyorsunuz ve 4 ordu, bakın dikkatinizi çekiyorum. 4 ordu üsse saldırıyorsunuz direkt. Saldırmanız için işte dediğim gibi hani bir tane karenin bağlantısı olması gerekiyor. 4 ordu üsse saldırdınız. Portallarınız da yakında. Üste saldırıyorsunuz. Portal neden yakında dostlar? Bunu da anlatayım. Şimdi siz buradasınız. Kaleyi buraya ışınladınız. Abi buradan şuraya kadar asker yürütmek diyelim ki 1 dakika. Tamam mı? Ama mesela şuraya portal attığınız zaman bu süre 15 saniye, 20 saniyeye düşüyor. Yani üçte bir, dörtte bir süre azalıyor ve gerçekten çok etkili oluyor. Çünkü çok daha hızlı dönüyor. 4 ordu, 4 ordu. Bu arada orduların ölmesinden korkmayın. Bir gün sonra askerler geri geliyor. Haberiniz olsun, ücretsiz bir şekilde. 4 ordu buraya saldırıyorsunuz. Bu saldırının en kritik noktası abi. Burayı alırsanız mükemmel. Bakın. Burada önemli olan şeyler ne abi? İkişerli yol yapmak yan yana. Sonrasında portalları yerleştirmek. Sonrasında 4 ordu üste saldırmak. Başka hiçbir yarınınız yokmuş gibi saldıracaksınız abi. Bu üssü alacaksınız rakibin elinden. En iyi senaryoda burayı çünkü almak biraz kolay. Çünkü 10 milyon canı var işte dediğim gibi. 4 ordu saldırınca hani bir şeyler yapınca alınabiliyor dostlar. Yani düzgün oynanırsa ortalama 30 dakika içinde alınıyor. Bu gerçekten güzel. Buraya aldığınızı varsayalım. Buraya almak neden önemli? Gerçekten çok önemli bir şey. Neden? Şimdi buraya almadan önce rakipler buraya kalelerini ışınlayabiliyor. Rahat rahat takılabiliyor ya. Buraya aldığınız zaman şu sarı alan, şuradaki sarı alan içerisine rakip hiçbir şekilde kaleyi ışınlayamıyor ve üstüne siz kaleyi ışınlayabiliyorsunuz. Bakın çok aşırı derecede kıymetli bu. Kalenizi ışınladınız. Buraya aldığınızı varsaydık. Şimdi buraya aldıktan sonra ya sol tarafa ilerleyeceksiniz. Örnek veriyorum. Kalelerinizi buraya ışınlarsınız abi. Ya sol taraftan ilerlersiniz, üste saldırırsınız ya da kalelerinizi bu bölgeye ışınlarsınız, sağ tarafa saldırırsınız. İkisi de aynı. Neden aynı diye soracak olursanız piramit alması zor ama 2 tane vaha var. Örnek veriyorum. Üssü alması kolay ama bir tane vaha var. Burada ne yapabilirsiniz? Örnek veriyorum. Diyelim ki bu üssü, eee, 20-30 dakikada aldınız. Hani çok hızlı aldınız, anladınız mı? Abi ne yaparsınız? Çünkü 1,5 saatlik süre var ya, hemen buraya ışınlanırsınız. 1,5 saatlik süreçte de piramit alırsınız. Ama baktınız üssü gerçekten zor aldınız. Mesela 40-50 belki de 1 saatte aldınız. O zaman ne yaparsınız dostlar? Hani çok zor alındı, adamlar iyi savunma yaptı. Hemen kalelerinizi bu bölgeye ışınlarsınız. En azından, kalan sürede bir tane daha üs alırsınız. 1 saatlik süreçte, anladınız mı? Savaşın gidişatına göre planınızı şekillendirebilirsiniz. Taktiğinizi şekillendirebilirsiniz. Şöyle bir şey var. Diyelim ki geçiti aldınız, tamam mı? İlerleyemiyorsunuz da. Hadi bu da bir ihtimal olsun. Hadi bunu da anlatayım size. Şimdi geçit sizde ve ilerleyemiyorsunuz. Hani buraya kadar ilerlemeniz gerekiyor ama rakip çok sağlam çıkıyor. İşte sağlam savunma yapıyor. İlerleyemiyorsunuz, tamam mı? Abi burada ne yapıyorsunuz? Burada şurayı ayarlıyorsunuz. Bak şuradaki 5 kare var ya. Bu 5 kare gerçekten çok önemli. Neden önemli? Şöyle anlatayım size. Buradaki 5 kareyi mesela, sizin ittifakınız ele geçirirse şuradaki 5 karenin hepsini bak. Mesela bir tanesini bırakırsa olmaz. Hepsini ele geçirdiği zaman rakip geçide saldırı yapamıyor. 2 dakika boyunca. Anladınız mı? Bu gerçekten önemli. Diyelim ki, hani, işte, dediğim gibi 1,5 saatlik süreçte hiç ilerleyemediniz, cart curt. Mecburen adamlar sizin geçite saldıracak ya. O süre zarfında abi şuralara odaklanmanız gerekiyor. Şuradaki 5 kareye. Ne yaparsınız? Burada ne yapılabilir? Örnek veriyorum. Sürelerine bakarsınız. Buranın 2 dakikalık süresi var, tamam mı?
2 dakikalık süre hepsinde sıfırlandığı zaman abi bir tane oyuncuyu belirlersiniz. Bir tık güçlü olması gerekiyor o oyuncu. Sırayla mesela buradan bir, 2, sonrasında 3, 4, 5. Bu 5 kareyi aldığınız zaman ne oluyor abi? Rakip geçite saldırı yapamıyor. Mecburen buradaki kareleri alması gerekiyor saldırı yapması için. Bu da ayrı bir taktiktir. Bunu da uygulayabilirsiniz. Ama dediğim gibi, en önemlisi kesinlikle, hani, aldığınız zaman o 1,5 saatlik süreçlerde falan kesinlikle ileriye doğru gitmeniz. Buralarda zaman kaybetmeniz kesinlikle çok büyük hata olur, haberiniz olsun. Bu en kötü senaryoda, hani, 5 kare en kötü senaryoda artık. Hani, ileriye gitmiyorsanız, gidemiyorsanız ya da, bu 5 karelik olayı yapabilirsiniz. Bu da gerçekten zaman kazandırır size, haberiniz olsun. Şimdi saldırıda böyle. Geçiti kazandığınız senaryoda yapacağınız şeyler basit abi. Bu geçitti. Buradan alırsınız, işte, buraya gidersiniz, cart curt. İşte, savaşın belki daha hızlı gidiyorsanız buraya ilerlersiniz ya da buradan, örnek veriyorum, buradan buraya alıp buraya ilerlersiniz. Yani yapılacak şeyler basit. Sonrasında diyelim ki geçiti kaybettiniz abi. Aha, şimdi ne yapacağız? Kara kara düşünüyorsunuz, doğru mu? Arkadaşlar selamlar. Videoyu çok kısa bölüyorum. Size Telegram grubumuzun paket satışı bölümünden bahsedeceğim. Paket satışı bölümü kesinlikle güvenilir ve oyunun fiyatlarına göre çok daha indirimli. Sadece en son siparişi göstereceğim. 135.000 TL'lik şafak rozeti alındı ve bu siparişten tam 27.000 TL indirim uygulandı. Fiyatları da şu şekilde göstereyim. 4.500 TL'lik şafak rozeti şu anda 3.600 TL, yani 900 TL'lik bir indirim var. Eğer siz de bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız Telegram grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Gelin videoya devam edelim. Şimdi geçiti kaybettik. Adamlar senin anlattığına göre delip geçecek bizi. Yamultacak Osman. Ne yapmamız lazım? Abi yapılacak şeyler, yine savunmada da sağlam taktiklerim var. Kesinlikle bir tanesi zaten kendim geliştirdim. Daha önce hiçbir taktikte, stratejide, sunucuda görmedim. Haberiniz olsun. Şimdi ilk yapmanız gereken altın kural dostlar, bakın bu. Bunu özellikle dinleyin. Abi genelde savunma yapanlar en güçlü oyuncuları biraz tedirginleşiyor, tamam mı? Tedirginleştiği için kalelerini abi şuralara falan koyuyor. Uzaklara koyuyor. Şuraya koyuyor mesela. Şuraya koyuyor. Kesinlikle yanlış abi. Şimdi adamlar geçiti aldı. 1,5 saat siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sizin yapmanız gereken rakibin şuraya ilerlemesini kesmek. Tamam mı? Yavaşlatmak. Hani engel olmak. Bunun için de yapmanız gereken en iyi taktik. Bakın bu gerçekten güzel bir taktik. Bunları da herkes söylemez bu arada. Haberiniz olsun. Kendimi de biraz öveyim dostlar izninizle. Şimdi yapmanız gereken, ittifakınızın en güçlü oyuncusunu buraya yerleştiriyorsunuz. Tam olarak buraya. Bakın. Tam olarak şu bölgeye yerleştiriyorsunuz. İttifakınızın ikinci en güçlü oyuncusunu da dostlar tam olarak şuraya yerleştiriyorsunuz. Peki bu yerleştirdiğimiz ne anlama geliyor? Anlatayım. Şimdi diyelim ki hani Ozan'la Osman buradan ilerliyor dedik ya. Şimdi Ozan'la Osman diyelim ki buradan buraya aldı. Buraya aldı. Abi burayı alamıyor. Burada çünkü kale var. Tamam mı? Mesela tamam buraya geçtik. Tamam burayı ben bıraktım. Ozan'la Osman sinirlendi abi. Buraya geldi. Buraya alacak. Buraya alacak. Buraya alacak. Buraya alacak. Burada da kale var. Anladınız mı mantığı? Bir şimşek çaktı değil mi dostlar? Şimdi burada 2 tane kale var. Ozan'la Osman sinirlendi abi. Lan biz ne yapacağız? Burada kaleler var. Biz geçemiyoruz buradan diyecek ittifaka. O zaman ne olacak abi? Bu 2 oyuncuya mecburen rakip ittifak, yani bu geçiti alan ittifak rally açmak zorunda. Solo saldırı yapmak zorunda. Şimdi bu 2 oyuncu gerçekten çok kıymetli. Bu 2 oyuncunun ne yapması gerekiyor? Birincisi ve en önemlisi, kesinlikle ana ordusunu dışarı çıkartmıyor. Yani buradan uçmaması gerekiyor mümkün oldukça. Bu oyuncuların yapması gereken, bu 2 oyuncunun yapması gereken kesinlikle bu. Hiçbir şekilde orduyu çıkartmayacaksın abi. Bekleyeceksin ya. 1,5 saat gerekirse bekleyeceksin. Peki arkada kalan diğer oyuncular peki ne yapacak? Abi yapması gereken bir. Eğer mesela diyelim ki burada bir kale var ya, mesela şurada olduğumuzu varsayalım. Bize mesela 2-3 tane ralli açıldı. Abi arkadaki oyuncular full artı full bak. Full artı full. En güçlü ordularını takviye yapıyorlar. Tamam mı? Takviye. Sonrasında takviye olmazsa ralliye otomatik saldırı. 3 ordu 4 ordu. Arabalar saldırıyorsa kaleye, arabalar 3 ordu 4 ordu. Arkadaki oyuncuların bütün odağı şuradaki 2 oyuncuyu yine yarını yokmuş gibi savunacak abi. Anladınız mı? Yarını yokmuş gibi savunacak ve buradaki oyuncuyu mümkün olduğunca burada tutacak. Bu en önemli kural. Diyelim ki hadi bu bayağı bir zaman kazandırdı ve
Ama maalesef ki uçtu. Adamlar artık 10 ralli açtı, 20 ralli açtı, uçurdular, tamam mı? Şimdi Ozan'la Osman "Oh be" dedi abi. Tamam, buradan artık ilerlemeye başladılar. İkişer kare ilerliyorlar yan yana. Aynı taktiği yaptığını düşünün. Buraya kadar ilerlediler. Zaten en iyi senaryo. Buraya kadar ilerlemedilerse zaten sıkıntı yok dostlar. Hani buraya alamıyorlarsa sorun yok. Diyelim ki buraya kadar geldiler. İkişerle de kare yaptılar. Portalları yerleştirmeye başladılar. Siz ne yapacaksınız bu durumda? Abi kalelerinizi buraya ışınlayacaksınız. Her tarafa kaleleri ışınlayacaksınız. Bir. En güçlü ordularınız full artı full üsse takviye atıyorsunuz. Tamam mı? Üsse takviyenizi atıyorsunuz. İkinci, üçüncü, dördüncü ordularınızla hani portal yerleştiriyor. Bir dakikadan 15 saniye düşüyor dedik ya. Dostlar ikinci, üçüncü, dördüncü ordularınızda full artı full rakibin portallarını kaldırıyorsunuz. Ne olmuş oluyor abi? Rakip portalları kaldırdığı zaman 15 saniyede gelmek yerine yine bir dakikada ya da tekrar bir portal açmak için yer ayarlamaları gerekiyor. Anladınız mı? Bu da size gerçekten deli gibi zaman kazandırır. Bu da ayrı bir taktiktir. Ondan sonra zaten Ozan'la Osman zaten sinirlenmeye başlar. Lan bunlar ne yapıyor? Sürekli portallarımızı yıkıyor. Lanet olsun böyle savaş eder. Ondan sonra da oyunu bırakırlar muhtemelen. Dostlar bu şekilde fakat kesinlikle kazanır mısınız, kaybeder misiniz? Bu abi bunu ben %100 kazanırsınız ya da kaybedersiniz diyemem. Çünkü neden diyemem? Abi bunu bir kişinin yapması yeterli olmuyor bak. Bu savaşta ne kadar fazla kişi doğru oynarsa avantajlısınız demek hani. Mesela örnek veriyorum bir tarafta 100 kişi doğru oynadı. Diğer tarafta 90 kişi doğru oynadı. Abi 100 kişi kazanacak. Anladınız mı? Yani bir kişiyle olacak bir şey değil bu savaş. Kesinlikle. Haberiniz olsun. Çünkü şuraya bakıyorsun mesela 25 milyon can var. Hani bir kişi ne yapabilir abi? Ya da buraya bakıyorsun 10 milyon can var. Mesela diyelim ki 5 tane oyuncu vurdu. Anladınız mı? Bir işe yaramıyor. Mesela gideceksin 50 kişi 60 kişi vuracaksın buraya. O zaman hızlı gider. Olay tamamen bu. Bu şekilde de savunmanızı doğru yapabilirsiniz. Şimdi en önemli kısma geçiyoruz dostlar. En önemli kısım burası basit kısımda. Şimdi en önemli kısım 5. seviye geçitte açılıyor. Şimdi 5. seviye geçitler açıldığı zaman şöyle bir şans var dostlar. Nasıl bir şans? Rakibin başkente girmesine engel olabiliyorsun. Tamam mı? Bu gerçekten çok önemli ve bu gerçekten hani zor bir şey ama doğru oynarsanız mesela bizim yaptığımız gibi doğru oynarsanız bunu başarabilirsiniz abi. Aha canlı canlı örneği var burada. Bakın. Şimdi biz kendimizi burada varsayıyoruz. Bundan dolayı 5. seviye geçitler burada, tamam mı? 5. seviye geçit burada. Şimdi buradaki pozisyonumuz ne abi? Burada bu bölgede toplanıyoruz. Burada bu bölgede toplanıyoruz. Şimdi burası bizim için önemli değil. Bu tarafta olduğumuz için. Neden önemli değil? Şimdi şöyle baktığınız zaman dostlar, buradan ilerleyecek adamlar buraya alacak. Sonrasında buraya alacak, buraya alacak ve buraya aldığı zaman sıkıntı. Anladınız mı? Yani toplamda 3 bölge alması lazım buraya ulaşması için. Bir, 2, 3. Bundan dolayı hani rakip çok düzgün oynamıyorsa bunu yapmak gerçekten zor. Haberiniz olsun. Bundan dolayı 5. seviye geçitler açıldığı zaman bu tarafa fazla ağırlık vermiyoruz. Bakın tekrar altını çiziyorum. Yukarı tarafta oynuyorsanız, eğer aşağı tarafta oynuyorsanız tersini düşünün bunun. Biz yukarı tarafta oynadığımız için şu anda sağ tarafa yani bu bölgeye fazla ağırlık vermiyoruz. Hani yine ağırlık veriyoruz. Örnek veriyorum ittifakta 100 kişi var ya 20 tanesi buraya geliyor abi. 80 tanesi sol tarafa gidiyor bak. Sol tarafa. Neden sol tarafa gidiyor? Şöyle şimdi buraya geçtik abi. Burası en önemli yer. Şimdi 80 oyuncuyu buraya yolladık. Ondan sonra diğer ittifaklardan da oyuncular var. Buraya çok aşırı derecede ağırlık verdik, tamam mı? Bizim yaptığımız olayı harfi harfiyen nokta atışı anlatıyorum şimdi size. Yapılması zor ama yapılırsa 10 numara 5 yıldız. Şimdi buraya ışınlandık. Başlangıçta geçiti aldık. Maksimum hasarı vurduk. Tamam mı? Geçiti aldıktan sonra yok kaleymiş, yok APC savaşıymış, cartmış, curtmuş hiçbir şey önemli değil. Buradan geliyoruz abi. Şuradan yine bu arada 2 kişi değil biz tabii ki de toplamda 10 kişi falan görevlendirdik yol için 10-12 kişi. Abi şuradan başladılar, tamam mı? Şuraya kadar geldiler. Ondan sonra buradan şuraya kadar ikişerli yol yaptılar, tamam mı? İkişerli yol yapınca İttifaktaki diğer oyuncular sürekli portal attı. Buraya ışınlandı. Portal attı. Yani ışınlandı derken ordularını getirdi buraya sürekli. Portal sürekli buraya getirdiler ordularını. Burayı hızlı aldık. Çünkü 10 milyon can var. Rakip savunma yapmak, etmek deyinceye kadar zor abi. Buraya aldık. Buraya aldıktan sonra ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde buradaki bütün askerleri
kalemizi çekiyoruz. Neden? Çünkü buraya aldığımız zaman şu bölgede rakip yine ışınlanamıyor. Biz ışınlanabiliyoruz. Nereye kadar? Buraya kadar dostlar. Şimdi askerlerimizi çektik. Ondan sonra buraya ışınlandık. Buradan hemen yolumuzu getirdik abi. Buradan ne yapıyoruz? Buradan hızlı bir şekilde yine yolcularla, cartla, curtla hızlı bir şekilde buraya kadar, şuradaki piramite kadar yolumuzu getiriyoruz. Yolumuzu getirdikten sonra yine hızlı bir şekilde buralara portal yerleştiriyoruz her tarafa. Her tarafa yerleştirdikten sonra yine dört ordu bir şekilde dostlar. Dört ordu piramite saldırıyoruz abi. Çünkü neden? 25 milyon canı var bak. 25 milyon can. Şimdi 25 milyon can olduğu için 4 ordu saldırmak gerçekten kıymetli. Ha şöyle bir şey yapılabilir. Mesela bir iki tane güçlü oyuncunuzu piramite saldırmazsınız. Mesela sağda solda hani portalları yıkmaya çalışan oyuncular vardır. Onlara, rakip oyunculara saldırabilirsiniz. Yani mantıklı mı? Mantıklı olabilir ama, piramite saldırıp hızlı almak çok daha mantıklı. Çünkü TP'ler açılıyor, bayağı kıymetli oluyor. Burayı da alıyoruz, tamam mı? Burayı da aldığımızı varsayıyoruz. Bu en iyi senaryo. Biz yaptık. Siz de yapabilirsiniz. Neden yapılmasın? Şimdi buraya aldık. Sonrasında ne yapıyoruz abi? Buradan buraya ışınlanmıştık ya, hemen orduları geri çekiyoruz portallar sayesinde. Hızlı bir şekilde buraya ışınlanıyoruz. Hızlı bir şekilde buraya ışınlandıktan sonra buraya dörderli beşerli yol yapıyoruz. Yine aynı olay. Bakın yine aynı olay. Ne yapıyoruz abi? Portalları atıyoruz. Yol yapanlar arkadan hızlı hızlı yol yapıyordu zaten. Yol yapanlar devam ediyor. İşte portalları atıyoruz. Diğer oyuncular işte yol yapanları engelleyen rakip oyunculara saldırıyor falan filan derken buraya kadar ulaştırıyoruz. Hızlı bir şekilde yine her tarafa portal atıyoruz. Bu yine çok önemli dostlar. Her tarafa portal atıyoruz. Portal çok kıymetli. Anladığınız üzere. Çok gerçekten, saldırıyı gerçekten çok hızlandırıyor, ve burayı da alırsanız ne olmuş oluyor abi? Buraya aldığınız zaman rakip buradan giremiyor abi. Bildiğiniz rakip şeye giremiyor, başkente giremiyor. Çünkü neden? Burayı da doğru savunma yaptığınız zaman rakip de en kötü hani buraya alsa, tamam mı? Buraya alsın hadi. Hadi diyelim bir de buraya alsın abi, tamam mı? Şuraya alsın. O doğru savunma yapan oyuncular zaten engelliye engelliye abi şurayı vermeyeceklerdir zaten. Anladınız mı? Ve, buradan da buraya kadar ilerlediğiniz için ne olmuş oluyor? İki taraftan da alıyorsunuz ve başkenti garantilemiş oluyorsunuz. Maksimum ödülleri siz alıyorsunuz dostlar. Buranın olayı bu şekilde. Dediğim gibi bu başkenti, hani, kapatma olayı biraz zor. Bunu yapmanız için, hani, sizin çok iyi oynamanız da yetmiyor. Rakibin de, hani, biraz oyunu oynayamaması gerekiyor. Hani, illa, hani, diyelim ki siz kusursuz oynadınız, rakip de kusursuz oynarsa dediğim gibi bunu yapmak gerçekten çok zor. Ama yapılırsa gerçekten iyi oluyor. Çünkü başkenti direkt garanti altına almış oluyorsunuz ve başkentin şöyle göstereyim, nüfuz değeri 1600 ve 1600'ü aldıktan sonra da zaten şuradaki nerede abi? Sezon ödüllerinin buradan zaten birincilik ödüllerini, ikincilik ödülleri falan her şeyi siz almış oluyorsunuz dostlar. Haberiniz olsun. Savunma, saldırı taktikleri bu şekilde abi. Portallara kullanma şekliniz. Elimden geldiğince gerçekten bütün bilgilerimle anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Eğer bu şekilde farklı savaşların detaylı taktiklerini, stratejilerini ve ayrıca dediğim gibi Adem Kutsal Emanet, Müze bunların da videosunu istiyorsanız 80 beğeni gelmesi halinde detaylı bir şekilde onları da en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Haberiniz olsun. Hepinizi seviyorum abi. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.